Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte kalpli çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde böyle koyu pembe ve beyaz tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. Kalp desenli, çok güzel, çok şık bir patik oldu. Çeyizler için de çok uygun. Yapılışı da oldukça kolay. Patiğimiz bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz böyle. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Her zaman olduğu gibi hanımlar 5 şiş patiğimize burun kısmından başlayacağız. 12 ilmek olarak. Öncelikle pembe ipim ile ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmeğimi atacağım. Ben bu başlama yöntemini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12, bir ilmek fazla atmışım. Açıyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde şöyle göstereyim. Ters taraftayız. Arka yüzdeyiz. Diğer şişimi aldım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. İlk sıramızda hanımlar ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde bakın ön yüzdeyiz. Artık tamamen ön yüzde düz örgü uygulaması yapacağız patiğimizde ve 5 şişe geçeceğiz. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırıyorum ilmeklerimi. Bu şekilde. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de hanımlar şöyle tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın başlangıç yerlerine şu şekilde tığım ile girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Bu şekilde patik burnumuz daha sağlam olur. Bu da önemli bir detay. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. 5 ilmeğim oldu. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi hanımlar bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Bakın şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. Devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Ve son kenar ilmek yerine girerek hemen şuraya bakın. Girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca hanımlar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişime geldim. Hanımlar boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Böyle dolana dolana 5 şiş patik örülüyor. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Devam ediyorum. 3. şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine normal düz olarak örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Başlangıç yerine geldik. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Bakın ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. Kenardan 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de yine normal ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim.
Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız hemen sağ tarafta. Kenardan 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olmalı. 4. şişimdeyim. Bakın kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra boyunca hanımlar 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimi düz ördüm hanımlar. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi, çok özür dilerim, düz örüyorum. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de artırma yapmadan öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnumuzu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar ördüm, artırmalarımı 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelimi kurdum. Modelimiz 8 ilmek ve katları üzerine kuruluyor hanımlar. Her bir şişe 14'er ilmek yapınca 4 şişteki toplam ilmek sayısı 56 oluyor ve 56'da 8'in 7 katı olduğu için, yani 7 kere 8 56 olduğu için model tam denk geliyor. Bu şekilde ilmekleri ayarlayabilirsiniz. 8'in katı olacak ya da 8'in katı 64 olur ya da 4 şişteki ilmek sayıları da toplam 64 olabilir. Onu da her bir şişe 16'şer ilmek yaparak elde edebilirsiniz. Artırmalarınızı buna göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalarımdan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Yapacağımız işlem şu hanımlar. Bu sıramızda beyaz ipimizi ekleyeceğiz. İlmeklerimizi beyaz ipimiz ile normal düz olarak örüyoruz hanımlar. Hemen şu ilk 2 ilmeği ördükten sonra beyaz ipimin ucunu da pembeye bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Şimdi ilmeklerimizin tamamını beyaz ile öreceğiz. Pembe ipimiz beklesin hanımlar. Kalp desenimizi yaparken yine aynı pembe ipimizi kullanacağız. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını beyaz ipim ile örüyorum. Böyle. Hanımlar, şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere beyaz ipimiz ile öreceğiz, sonra bir daha öreceğiz. Bu şekilde 2 sıra 4 şişimizi dolanacağız. 2 sıra örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca beyaz ipim ile düz olarak ördüm. Geldim başlangıç yerimize geldik. Şimdi kalp modelimizi yapacağız hanımlar. Toplam 6 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını yapacağız. Öncelikle hanımlar, modelimizde 1. sıradayız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimizi beyaz ile örüyoruz. Her bir şişe 16'şar ilmek yapanlar da yine benimle aynı sayıda başlayacaklar. 16 ilmek yapınca tek fark şu: patikte şöyle bir tane kalp deseni fazla olacak. 4 ilmeğimi ördüm. 4 beyazdan sonra bir tane pembe örüyorum. 4 beyaz, yanına bir tane pembe ördüm. Devamında 7 beyaz, 1 pembe olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. 5 beyazım oldu. 6, 7. Yanına bir tane pembe örüyorum. İp geçişlerinde hanımlar şu pembe ipimizi arkada sıkarak almayalım. Biraz esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Yoksa ayağa girmez. Tekrardan 7 tane beyaz öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci beyazım 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane pembe. Devam ediyorum. 7 ilmek beyaz. 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü şişime geçtim. Hemen bir ilmek pembemi örüyorum. 7 beyaz, 1 pembe olacak şekilde modelimizin ilk sırasını örüyoruz hanımlar. 5 beyazım oldu. 6, 7. Bir tane pembe. Devam ediyorum. 7 beyaz, 3, 4, 5. Dördüncü şişime geldim. Şu 6, şu 7. Bir ilmek pembemi örüyorum. Devam ediyorum yine. 7 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek pembe. 7 tane beyaz. Son 3 ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğimi beyaz ile ördüm. İlk şişimde de 4 ilmeğim beyazdı. Toplam arada 7 ilmek beyaz oldu. Model bütünlüğü sağlandı. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelimizde, kalp modelimizde 2. sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. 3 beyaz. Ardından pembemi alacağım. Bir önceki sırada bir ilmek pembemiz vardı. Sağındaki ve solundaki beyaz ilmekleri de pembe ile örüyorum. 3 pembe oluyor. Bu defa kalp aralarında 5'er ilmek beyazımız var. 2, 3, 4, 5. 5 beyazımı ördüm. 3 ilmek pembe. Bu sıramızda da hanımlar 5 beyaz 3 pembe olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. İkinci şişimdeyim. Yeniden 5 ilmek beyazımı örüyorum. Yanına 3 tane pembe. Şu 3. pembe ilmeğim. Tekrardan 5 ilmek beyaz. 3 tane pembe. 3. şişimdeyim hanımlar. Şu 2. pembe ilmeğim. Şu da 3. Devam ediyorum yine. 5 tane beyaz. 3 ilmek pembe. Yeniden 5 ilmek beyaz. 4. ve sonuncu şişimdeyim. 5. beyazımı ördüm. Yanına 3 ilmek pembemi örüyorum. Yeniden 5 tane beyaz. 3 tane pembe. Ve şişimde kalan son 2 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. İkinci sıramızı tamamladık modelimizde. Geldik 3. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Sonra pembemi aldım. Şimdi 1. kalbimi yapacağım. 3 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Bakın ilk kalbimi oluşturdum. İlk desenim bu. 3 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Kalp aralarında bu defa 3'er tane beyazımız var. 3 beyaz örüyorum. Şimdi diğer kalbimi yapacağım. İlk kalbimle aynı şekilde 3 pembe, 1 beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. Yanına bir tane daha pembe örüyorum. İkinci kalbimizi de yaptık. Şimdi arada 3 tane ilmeğimiz var. Bir diğer kalbimi yapacağım. 3 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Yine kalp arasında 3 ilmek beyazım var. Diğer kalbime geçtim. Yine 3 pembe. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 3 ilmek pembem. Yanına 1 beyaz, bir tane pembe.
arada 3 tane beyazım var. Diğer kalbime geçtim. 3 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Yine arada 3 ilmek beyazım var. 4. şişime geçtim. Bir diğer kalbimi yapacağım. Diğer kalplerle aynı şekilde 3 tane pembe örüyorum. 1 beyaz, 1 tane pembe. Yine model arası için 3 ilmek pembem var. Sonuncu kalbimi yapıyorum. 3 pembe, 1 beyaz, 1 pembe ve şişimde kalan son 1 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Modelimizin 3. sırasını bitirdik hanımlar. Geldik modelimizde 4. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi beyaz ile örerek başladım. Şimdi kalbimi yapacağım. 5 pembe, 1, 2, 3, 4, 5. 1 beyaz, 1 pembe. Bakın ilk kalbimi yaptım hanımlar. Birinci kalbimizin zeminini burada oluşturduk. Bu defa kalp aralarında birer tane beyazımız var. Bir beyazımı örüyorum. Şimdi ikinci kalbimi yapacağım. İlk kalbimle aynı şekilde. 5 pembe, 2, 3, 4, 5. Yanına bir tane beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir tane daha pembe ördüm. Yine ikinci kalbi tamamladık. Arada bir beyazım var. Beyazımı ördüm. Diğer kalbimi yapacağım. 5 pembe, 4, 5. Bir beyaz, bir pembe. Yine kalp arasında bir tane beyazım var. Diğer kalbimi yapıyorum. 5 pembe. Üçüncü şişimden devam ediyorum hanımlar. Şu 4. pembe ilmeğim. Şu da 5. Yanına bir beyaz örüyorum. Bir pembe. Bu kalbimizde yaptık. Yanında bir tane beyaz ilmeğim var. Diğer kalbime geçtim. 5 pembe, 1 beyaz, 1 pembe. Yine kalp arasında bir tane beyazım var. Ördüm. Diğer kalbimi yapacağım. 5 pembe. 4. işimden devam ediyorum. Şu ikinci pembe ilmeğim. 3, 4, 5. Yanına bir tane beyaz ve bir ilmek de pembe örüyorum. Ya kalbimizi yaptık. Arada bir tane hanımlar beyaz ilmeğim var. Örüyorum. Sonuncu modelimi yapacağım şimdi. 5 pembe. Bir ilmek beyaz örüyorum ve sonuncu ilmeğimi pembe ile ördüm. Modelimizde 4. sıramızı bu şekilde tamamladık. Geldik modelimizde 5. sıramıza. 5. sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Yine ilk ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Beyaz ile ördüm. Yanına bir tane pembe örüyorum kalbimiz için. Bir beyaz, 5 ilmek pembe. Modelimizde 5. sıramız böyle hanımlar. Şöyle bakın göstereyim. Bu defa şeklimiz bu. Şeklimiz böyle bu defa. Kalbimizde 5. sıramızda şeklimiz bu. Yine kalp aralarında birer tane beyazım var. Şu bir tane beyazımı ördüm. İkinci kalbimi yapacağım. İlk kalbimle aynı şekilde. Bir pembe, bir beyaz, yanına 5 tane pembe örüyorum. 3, ikinci şişimdeyim. Şu 4. pembe ilmeğim, şu da 5. Yine model arası için bir ilmek beyazım var. Diğer kalbimi yapacağım. İlk 2 kalbimle aynı şekilde. Bir pembe, bir beyaz, 5 pembe. Yine model arası için bir tane beyazım var. Bir diğer kalbimi yapacağım. Bir pembe, bir beyaz, 5 ilmek pembemi öreceğim. 3. şişimden devam ediyorum. Şu ikinci pembem 3, 4, 5. Kalbimizi yaptık. Kalp arasında bir ilmek beyazımız var. Onu örüyorum. Diğer kalbime geldim. Bir pembe, bir beyaz, 5 pembe. Model arası için bir tane beyazım var. Devam ediyorum. Diğer kalbimi yapacağım. Bir pembe. 4. şişime geldim. Yanına bir beyaz örüyorum. 5 tane pembemi örüyorum. Kalbimi yaptım. Yine hanımlar model arası için bir ilmek beyazımı ördüm. Sonuncu kalbimi yapacağım. Bir pembe, bir beyaz, 5 ilmek pembe. 5. sıramızı kalbimizde böylece tamamladık hanımlar. Geldik bu sıramızda kalbimizin 6. ve sonuncu sırasına. Bu sırada ilk 2 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. Bakın 2 tane beyaz ördüm. Yanına hemen pembemi alıyorum. 2 pembe, ilk kalbimi yapıyorum hanımlar. Bir beyaz, 2 pembe,
ördüm. Kalp aralarında bu defa 3'er ilmek beyazımız var. 1, 2, 3. Bakın size şimdi şöyle şeklini göstereyim. Kalbimizin sonuncu sırası böyle hanımlar. 6. ve sonuncu sırası kalbimizde böyle. Şimdi bir diğer kalbimizi yapacağız. İlk kalbimizle aynı şekilde 2 pembe, 1 beyaz, tekrar 2 tane pembe. İkinci şişimdeyim. İkinci pembemi buraya ördüm. Yine kalp arası için 3 ilmek beyazım var. Diğer kalbimi yapacağım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Kalp arası için 3 tane beyazımı örüyorum. Diğer kalbimi yapıyorum. 2 pembe, 3. şişimdeyim. 1 beyaz, 2 pembe. Yine kalp arası için 3 ilmek beyaz örüyorum. Diğer kalbime geldim. 2 pembe, 1 beyaz, 2 ilmek pembe. Yine kalp arası için 3 tane beyazımı ördüm. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Hanımlar, kalbime devam ediyorum. Yine 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe. Kalp aramız için 3 ilmek beyazım var. Sonuncu kalbimi yapacağım. 2 pembe, 1 beyaz, 2 pembe ve sonuncu ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Böylece hanımlar ilk kalbimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi 6 sıradan oluşan kalp modelimiz bitti. Yani bu. Hanımlar, şimdi ikinci kalbimize geçeceğiz. Fakat her kalp modelinin bitiminde ilmekleri bir sıra beyaz ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Yine pembe ipimiz burada beklesin. Ben ilmeklerimin tamamını beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Bakın hanımlar, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bu şekilde. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi bir sıra boyunca beyaz ipim ile düz olarak ördüm geldim. Hemen ikinci kalbimize başlayacağız. Hanımlar, zaten ben patiğimin bu ön bölümüne toplamda 4 tane kalp yaptım. 1, 2, 3, 4. İlk kalbimizi birlikte bitirdik. Baştan sona ördük. Kalbimizden sonra da 4 şişimizdeki ilmeklerimizi bir sıra beyaz ipimizle düz ördük. Hemen ikinci kalbe başlayacağız. İlk kalbimizi nasıl yaptıysak ikincisini de aynı şekilde aynı sayılarla yapacağız hanımlar. Bakın, üst üste simetrik bir şekilde ilerliyor çünkü modelimiz. Kafanız karışmasın diye hemen ilk kalbin yapılışını da sizlere göstereyim. İlk kalbimizi yaparken hanımlar 4 ilmek beyaz örmüştük. 3, bir ilmek daha örüyorum, 4. 4 beyaz, yanına bir tane pembe örmüştüm. Modelin devamında 7 beyaz, 1 pembe olarak devam etmiştik ilmeklerimizi örmeye. 5, 6, 7 ilmek beyazımı örüyorum. Bir tane pembe. Tekrar 7 beyaz, 1 pembe diye devam etmiştik hanımlar. Aynı şekilde yapacağız. Bu aşamada diğer 3. ve 4. kalplerimizi yaparken ilk modele bakarak yapabilirsiniz. Ya da ben bakarak model alamıyorum, yapamıyorum, anlamıyorum diyenler varsa da ilk kalbimizi yaparken tüm sıralarını 1. sıra, 2., 3., 4., 5., 6. sıra diye tek tek söyledim. Ördüğüm ilmeklerin hepsini pembe, beyaz ayrı ayrı belirttim hanımlar. Aynı şekilde modelin ilk kalbi yaptığımız bölümüne gelerek videoyu geriye alarak 2., 3. ve 4. kalpleri de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hanımlar, kalplerimiz arasında dediğim gibi 2. kalp bitince de yine 4 şişimizdeki ilmekleri bir sıra beyaz ile öreceğiz. 3. kalp bitince de yine 4 şişimizdeki ilmekleri bir sıra öreceğiz. Sonra 4. kalbimizi bitireceğiz hanımlar. Şimdi hep 4. kalbimiz bittikten sonra da hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi bu defa 2 sıra düz öreceğiz. Çünkü kalbimize başlarken ilk kalbimize ilk 2 sıra ilmekleri beyaz ile düz örmüştük. 4. kalbimiz bitince de yine ilmeklerimizi 2 sıra beyaz ipimiz ile düz örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü bitirdim geldim. Toplamda 4 tane kalp desenimi yaptım. 4. kalp desenim bitince
4 şişimdeki ilmeklerimi de 2 sıra gördüğünüz gibi beyaz ipim ile düz ördüm. Şimdi hanımlar beyaz ipimizi kullanmayacağız. Pembe ipimi elime aldım. Bu sıramızda bilek ayrımı yapacağız. Öncesinde ilmeklerimizin tamamını pembe ipimiz ile öreceğiz hanımlar. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de pembe ile öreceğiz. Artık videonun devamında beyaz kullanmayacağız. Birazdan keseceğiz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de pembe ile öreceğim. Bilek ayrımından önce biz pembe ile bir alt zemin oluşsun diye ilmeklerimizi bu şekilde pembe ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Bir sıra öreceğiz. İkinci şişimi tamamladım. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 14 ilmeğimi de öreceğim. Sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde pembe ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar bir sırayı tamamlamış olduk. En sonki ilmeğimi de ördükten sonra şu beyaz ipimi artık keseceğim. Çünkü patiğimizin devamında artık sadece pembe ipimizi kullanacağız. Beyazı kullanmayacağız. Hemen şuraya 2 tane düğüm atıyorum. Açıp sökülme olmasın diye. Şöyle beyaz ipimi de sarıp kenara kaldırayım. Evet hanımlar, şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimizdeyiz. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Eğer ki sizler her bir şişe 16'şar ilmek yapsanız bile aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar öreceksiniz ilk şişinizde. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şu şekilde, bakın bilek ayrımında bu iki ilmeği yer değiştirerek örüyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı sağlam oluyor ve iki ilmek arasında, bu arada bilek ayrımı yaptığımız yerde yani ayrık bir görüntü oluşmuyor. Hanımlar, şimdi patiğimizin arka bölümüne geldik, yani kenarlarına, buralara geldik. Bu bölümlere ben 7'şer ilmek haroşa ördüm bilek kenarlarına. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişime geldim. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa. Haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. Şu 4, 5, 6, 7. 7 ilmeği haroşa ördüm. Geri dönüşte bu 7 ilmeği yine düz öreceğim. Haroşa düşmesi için. Diğer ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Hanımlar, artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü uygulaması yapacağız. Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de sırasıyla düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine burada da ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı yine düz öreceğim. Bilek ayrımına kadar geleceğiz. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu: bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şu anda geri döndüm. Bakın arka yüzdeyiz şimdi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Kenar ilmeğim 1. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın hanımlar, buraya bir diş haroşamız oluştu, düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters örmeye devam ediyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Başka burada anlatılacak, yapılacak bir işlem yok. Patiğimizin arkası bundan ibaret. Yine tabandaki şişime denk geliyor burası. Buraları da ters olarak örüyorum.
Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası. Burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Son 7 ilmeğim kalana kadar, sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa olduğu için düz olarak örüyorum haroşalarımı. Bilek ayrımına geldik. Bakın geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Yine bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Yine ön yüzdeyim şimdi. İlmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Arka bölümde yapacağımız işlem hep topu bu kadar hanımlar. Bu şekilde. Şimdi şöyle baktığımız anda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne, yani buraya toplamda 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza bir giyin, ölçün hanımlar. Bir ayağınıza deneyin. 12-13 haroşa olduktan sonra ki patiğinizin arka bölümünü bu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Belki 17 diş haroşa öreceksiniz. Belki 14 diş, yani diş derken sıra, haroşa sırasından bahsediyorum. Belki 14 sıra öreceksiniz. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre, ayağınıza göre, örgünüze, şişinize, ipinize göre bu sıralama değişiklik gösterebilir. Önemli olan ölçmeniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Toplamda 15 diş haroşam var burada. Bu aşamada sizlere boy ölçüsünü de vermek istiyorum. Ne kadar olmuş boyu onu da göstereyim. Ona göre ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Bakın hanımlar, 21,5 santim örmüşüm. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, bu aşamada şöyle göstermek istiyorum. Bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için ilmeklerim böyle bakın tek şişte toplanacak hale geldi. Bakın dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Eğer ki sizler her bir şişe 16'şar ilmek yaptıysanız model için bu sol tarafa 28 ilmek ayırmanız gerekiyor. Kalan ilmekleri de sağ şişe takacaksınız. Topuk kesiminde ilmekleri böyle ayırmanız gerekiyor. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Öncelikle hanımlar, patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz ki model bütünlüğü sağlansın. 7 haroşamı örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğime gelince şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Eğer ki sizler sol tarafa 28 ilmek ayırdıysanız 27 ilmek öreceksiniz. 28. ilmekte kesim yapacaksınız hanımlar. Kesimler böyle olacak. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmek kalıyor. 28 ilmek ayıranların da yine arada 7 ilmekleri kalacak. Hanımlar, biz bu 28 ilmeğim, bu 7 ilmeğimiz her seferinde, her kesimde birer birer eksilecek, azalacak, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Şu anda arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi şu şekilde örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşayı ters örenler yine ters örmeye devam edebilirler son 7 ilmeği. Bakın son 7 ilmeğim haroşa. Ben haroşayı düz ördüğüm için buraları da yine düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol kenara 28 ayıranlar da yine aynı şekilde 27 örecekler. 28. ilmekte kesim yapacaklar. Öncelikle yine 7 ilmek haroşamı öreceğim. Şu 7. haroşam. Sayarak örmeye devam edeceğim. Ön yüzdeyim, ilmekleri düz öreceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. Şu 24. ilmeğimi de öndeki 2 ilmeği alıp ikisini kesiyorum. Bu şekilde hanımlar kesimimizi yine yaptık, ikinci kesimimizi. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 1 ilmek eksildi, 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu: kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Ama sol tarafa 28 ilmek ayıranlar devamlı olarak 27 örecekler. 28. de kesimlerini yapacaklar. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada hanımlar şunu da söyleyeyim hemen. Sol tarafa 28 ilmek ayırdıysanız kesimlerden sonra sağ şişte de 28 ilmek kalacak. Bu aşamada yapacağımız işlem şu: patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz ve her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. Bu ikinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Aynı şekilde kesiliyor. Ayrıca şişlerdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimi aynı şekil kesmeye devam ediyorum. Şuradan şöyle ikili ilmek almışım. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. Yine ikinci şişten de tığıma bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerin ikisini birlikte kesiyorum. Bu şekilde yine haroşalı bölümlerdeyiz hanımlar. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde kesiyorum. Bakın son 2'şer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekil keseceğim. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada tığıma önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi alıyorum. Şişler boşa çıktı artık. Tığımda 3 ilmeğim var. Şimdi üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum hanımlar. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim, sonra topuğumuza bakalım, patiğimizi genel olarak bir görelim ardından. İpimi şöyle güzelce sıkılayarak, düğümleyerek gizleyeceğim. Patiğimizin içinden bu ipuçları falan çıkınca giydikten sonra hoş bir görüntü olmaz. Şöyle bakın. Topuğumuz bu şekilde. Ayağı giydikten sonra zaten şöyle duruyor. Gizli kesim olduğu için yeri bile belli değil. Gördüğünüz gibi patiklerimize bu tarz topuk çok yakışıyor. Evet hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Dilerseniz bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de ayağımıza bakalım patiğimizi. Hemen şurada mankenimi alıyorum. Güzelce giydirelim patiğimizi, bir de öyle görelim. Harika bir patik oldu hanımlar. Hem çeyiz için de çok uygun. Yapılışı da gördüğünüz gibi gayet de kolaydı, model kurulumu falan. Baştan sona elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere faydalı, hoş, güzel bir video olmuştur. Bakın hanımlar, işte patiğimizin ayaktaki hali. Yandan duruşu, tabanımız,
Kenarımız. Bakın topuk kısmı yine bu şekil. Esneklik payını da yine göstermek istiyorum. Böyle şiş işi, özellikle 5 şiş patiklerin esneklik payı olduğu için ayağı çok güzel sarıyor. Ayağa oturuyor. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.